Merhabalar, Filiz Gökdemir. Ben eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı canlı yayında. Bugün ne dikiyoruz? Kenarı yırtmaçlı uzun bir tunik dikeceğiz. Çok güzel olacak bence bayrama hazırlık. Umarım kumaşlarınızı almışsınızdır, bekliyorsunuzdur. Pantolonda siz zaten lastikli pantolon videomuz bol bol var. YouTube kanalımızda, hatta geçen hafta Cuma günü de yayınladık bir tanesini yine. Ondan bakıp hemen 2 dakikada şipşak dikebilirsiniz. Bugün tuniğimizi dikeceğiz. 2 gün sonra bayram. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Belki kapanışta unuturum. Umarım hayırlı, uğurlu, bol sağlıklı bayramlar geçiririz. Daha nice bayramlara tüm Kumaş Fırsatı ailesi olarak kutluyorum bayramınızı. Evet, ben double kreplerimizden seçtim. Neden? Çünkü çok ciddi bir uçuk, açık, kaçık bir indirimde fiyat kumaşımız. Kampanyada şu anda. Indigo rengimiz SRG 22326. Bunun 6-7 tane rengi var. Hatta dün de bir tanesine tunik diktik. Reşte yayınladı. Çok güzel renkleri var arkadaşlar. Ben hemen kesmeye başlıyorum. Çok pratik bir şekilde uzun, çok şık bir tunik dikeceğiz. 2 metre kumaşım var. 46-48 beden arası bir beden çalışacağız. Şu anda bu kumaşımız bayram fırsatında. Ben bayrama kadar olan fiyatını söyleyebilirim. Metresi 59.90'a. Gerçekten çok Şaka komik bir yapıyorsun. rakamı. Yani bir tunik 110 liraya gelecek. Evet, aynen. İç göstermez, rahatlıkla Kesinlikle. Mevsimsel. asansör kullanabileceği. Evet, Mevsimlik. mevsimlik bir kumaş. Evet. 2'ye katladım. Şimdi bir daha katlıyorum. Altı yırtmaçlı olacağı için biliyorsunuz uzun olan giysilerimizde, özellikle büyük bedenlerde 2 boy kumaş kullanıyoruz. Ama altına büyük uzun bir yırtmaç yapacağımız için eteğini çok da geniş tutmamıza gerek yok. Şu anda bol pantolonlarla bu tür tunikler çok moda, ikili takımlar. Ben de ikili takım olarak size söylemiştim ama pantolonu yetiştiremedim, dikemedim açıkçası. O yüzden dediğim gibi pantolon videomuz zaten dikip yayın koyacaktık ekrana da. Evet. Şöyle 4'e katladım kumaşımı. Hemen alıyorum. Tuniğim için. Önce bir başlama çizgisi. Maviyi almışım. Pembeyi verir misin canım? Kargo ücretimiz 36,5 lira. 600 lira üzerinde yapacağınız alışverişlerinizde kargonuz bizden size ücretsiz olarak geliyor. Düzüne katlamışım kumaşı. Evet. Hemen şöyle bir düz çizgimi alıyorum arkadaşlar. Kumaşın çok detaylı anlatımlı videosu son postumuzda ve web sitemizde ürün detay kısmında mevcut. Son postumuzda ikinci görseli incelerseniz kumaşın çok detaylı videosunu inceleyeceksiniz. Ben birazdan da gösteririm. 9 santim yakamı açtım. 3 santim aşağıya indim. Hemen yaka çizgimi çiziyorum. Şu şekilde kavadurayla da çok rahat çizebilirsiniz. Düşük kollu çalışacağım. 22 santim kolumu veriyorum. 4 santim aşağıya düşüyorum. Düz çizgimi aldım. 23 santim kol evimi veriyorum. Göğüs düşüklüğüm 32 santim. Bel düşüklüğüm 45 santim. 48 santim. Ve 48'den itibaren 20 santimde basen düşüklüğümü veriyorum arkadaşlar. Boyumu 1.30 yapacağım. Keserken boyumu tam olarak ölçeceğim. Ben kumaşımı açmayayım. Evet, önce göğüs bölü 4 yapıyorum. Göğsümüz 120. 4'e böldüğümüzde 30. 2 santim bolluk payı 32. Şöyle. Basen ölçümü düz bir ineceğim. 126 4'e böldüğümde 31,5 yapıyor.
2 santimde bolluk payı 33,5. Şöyle 34'ten veriyorum. Evet, hemen düz çizgimi alıyorum. Biz hoca çizimi bitirince ben sorularını soracağım. Kol evime, şurası kol evim, hafif şöyle içeriye doğru giriyorum. Sanki normal kol evi verir gibi. Burayı hafif yuvarlıyorum. Şimdi hemen boyumu ölçeceğim. Şu anda biz Buraya 46 kadar 1 beden metre. çalışıyoruz. Ama zaten kendi beden ölçülerimize göre tamamen diktiğimiz için ölçülerinize göre yapın arkadaşlar. Ne yaptık? Göğüs ölçümüzü aldık, 4'e böldük. Baseni 4'e böldük. Siz omuz, yaka ve kol evini aynen buradaki gibi yapabilirsiniz. 1,30 yapıyorum boyunu. Kıvırma payı ile birlikte 1,33. Hemen düzünü alıyorum. Ve buradan aşağıya da yine dümdüz iniyorum. Önüne de ufak bir pat koyacağız. Çok şık bir bluz olacak. orada rengi çok güzel bir indigo. çok Işık güzel. sebebiyle arada zaten fark ediyorsunuzdur. Renk çok oynuyor. Çok güzel bir indigo. Yani benim renkler arasında en beğendiğim. Şu anda da yine aramıza yeni katılanlar için tekrar söyleyeyim. Şu anda bu kumaşımız double crepe. Kendisi likralı bir ürün. Mevsimlik astar gerektirmez. Neredeyse her model için uygun. Yani tunik de dikersiniz şu an bizim yaptığımız gibi. Elbise, etekte, ceket, kapta, pantolonda rahatlıkla. Pardösü de dileyenler dikebilir. Neredeyse her model için çok uygun, çok güzel bir kumaş. 5 ya da 6 rengi vardı yanlış hatırlamıyorsam ve şu anda da kampanyamızda, bayram kampanyasında metresi 59.90'a kumaşfırsatı.com'da sizlerle. 1 santim dikiş payıyla Filiz hocam tüm kumaşlar tersten mi kesilir? evet. Yayınımızı YouTube kanalımızda kaydediyor oluyoruz. Şu anda da eş zamanlı olarak YouTube kanalımızda, YouTube kanalımız Kumaş Fırsatı, orada yayındayız. Dileyenler oradan da izleyebilirler. Yayın bittikten sonra oradan dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz tüm yayınlarımızı. Hemen kolumu kesiyorum. Biz 2 metre kumaş kullanıyoruz şu anda. Kol boyum 61, omuzum 13. Yani toplamı arkadaşlar bu ölçüleri nasıl bulabilirim, nereden bulabilirim dediğinizde de YouTube kanalımızda ölçü alma videomuz var. Reels'ında paylaştık zaten biz bunun. Ayrıca YouTube kanalımızda kalıp çıkartma videolarımız da var. En pratik şekilde, en kolay şekilde. Oradan hemen faydalanabilirsiniz. Ölçünüzü nasıl alacağınızı görebilirsiniz. Kol evim kaçtı benim? 23'tü. Şöyle yapıyorum hemen 23'ü. Yine buradan düz iniyorum ve 3-4 santim aşağı inecek şekilde bir ovallik çiziyorum. Omuzum 13, 61, 74 yapıyor. 22 idi benim düşük kol payım. 74'ten 22'yi çıkarttığımda 52 kalır. Bunun kol evine ufak bir manşet koyacağım. Çok şık duruyor. 45 yapıyorum o yüzden. Kol genişliğimi 18 yapıyorum. Standart mıdır? Hayır. Sizler genişliğini, darlığını kesinlikle kendinize göre yapabilirsiniz. Manşet değil, ucunu düz de yapabilirsiniz. Hemen şuradan da manşetimi işaretleyeyim. 16 santim. Tunik için 2 metre, pantolon için Büyük bedenseniz 2 metre 10 santim, 20 santim pantolona gider. 2 Ama metre. tabii dar bedenseniz, bakın büyük bedenseniz 4 metre alıyorsunuz. Takım için. Küçük bedenseniz 3 metre alıyorsunuz. Tunik ve pantolon için. Evet. Hemen şöyle yine dikiş payımı vererek kesiyorum arkadaşlar.
46 beden çalışıyoruz. Buradan ayırıyorum tabii ki manşetimi. Kumaş çeşitlerini nasıl görebiliriz demişler. Tüm kumaşlarımızın hepsini kumaşfırsatı.com web sitemizde inceleyebilirsiniz. Evet, kol evim manşetim hazır. Hemen ufak bir pat yaka çalışması yapacağım. Kumaş tam yetti. Evet. Ama yine hatırlatayım. Yırtmaçlı yapacağım için eteğini açmadığımdan dolayı 2 metreye etti. Böyle uzun bir tuniye aslında 3 metre kumaş gider. Eteğini açtığımız için. Büyük beden için konuşuyorum. bu Tabii arada. büyük beden için konuşuyorum. Yakası için Hayır, biz şu anda tuniği yapıyoruz. Başa tutturulan da kenarı yırtmaçlı uzun tunik dikiyoruz diye belirttim. Pantolonu aslında başka bir pantolon dikmiştik. Başka bir kumaşla yapacaktık. Fiz Hoca onu hazırlamıştı ama son anda bir değişikliğe gittik. Ben bunu yapalım istedim. Güzel. Hı? İkili takım. yok. Yırtmaçlı tunik. Yırtmaçlı tunik. Aynısının düz belli lastikli pantolonunda birçok videomuz var. Geçen hafta yayınladığımız YouTube videomuzda mesela yaptığımız dikilmiş pantolonumuzu orada izleyebilirsiniz. Yaka biyesi için kesiyorum bunu arkadaşlar. Kumaşımız çiften 150 santim eni diye hatırlıyorum. Evet. 38 beden için kaç santim daraltmamız gerekir? Arkadaşlar göğüs ölçünüzü alacaksınız. 4'e böleceksiniz. Artı 2 santim bolluk payı vereceksiniz. Yani şimdi 38 beden dediğimizde kiminin göğsü 70 kullanıyor, kimi 80 kullanıyor, kimi 90 kullanıyor. Yani o yüzden hani standart kalmayın. Hani diyorsunuz ya işte ben giysi almaya gidiyorum. Eteği bol geliyor, göğsü dar geliyor. Biz bunun için kendi ölçülerimizle giysi hazırlıyoruz. 38 beden dediğim gibi large giyen de var. Altı medium, üstü large giyenler var. Üstü medium, altı large giyenler var. Yani bu tamamen vücut yapımızla alakalı bir şey. O yüzden her zaman için bu tür pratik kesim, neden var pratik kesim? Göğsümüzü ölçüyoruz, 4'e bölüyoruz. Ne kadar bol istiyorsak o kadar bolluk payı veriyoruz. Ben standart 2 santim veriyorum. 2 santim göğüs için özellikle yeterli oluyor. Pens de gerekmiyor, tam oturuyor. Bolluğu hafif oluyor, yapışmıyor. Likralı, likrasız bütün kumaşlarda standart geliyor. Çünkü biz burada öğrencilerimize de dikiyoruz. Her türlü kumaşla dikiyoruz. 2 santim. Tam oturdu diyoruz hepimiz baktığımızda. Kol evi ölçülerimiz de aynı şekilde. Fiz Hoca'nın üzerindeki kumaş evet scuba Tabii. dalgıç kumaşımız. Bunun dışında bu kumaş dökümlü mü değil mi? Yani ortaya karışık. Dökülür arkadaşlar. Bakın Aynı şöyle. Filiz Hoca'nın üstündeki gibi evet, durur aslında. hayır, daha dökümlü. Ben şimdi size bu kumaşla dikilmiş başka bir ürünün Daha dökümlü. Mesela böyle bir tunik diktik. Evet. Duruşu aynen bu şekilde. Şimdi bugün de farklı bir tuniği dikilecek. Kumaşların anlatımlı videoları da şimdi bakın kumaşımız 59.90 aynen dediğim gibi dün paylaştığımız postumuz. Her postumuzun ikinci sayfasında bunun sesini açtığınızda burada böyle anlatımlı bir videomuz var. Ardından da eğer modelli dikilim varsa modelli görseli ve son bir görseli daha koyuyoruz. Buradan rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Şöyle tekrardan da göstereyim. Şurada ilk postumuzun da sol alt köşesine tıkladığınızda burada kumaşlarımızın detaylarını inceleyebilirsiniz. Bu her postumuzda etiketlerimiz var. Üstüne de tıkladığınızda burada bu şekilde çıkıyor. Uğur bitti. Hocam. Evet arkadaşlar bunlar da pat için kestiğim parçalar. 6 santimden kestim. 2 parça kestim. Çok da pratik, hemen bir pat da vereceğiz. Bayramüstü güzel ve şık olsun. Hemen dikmeye başlıyorum. Tabii önce ipimi değiştireyim. Hadi diğerine gelelim. O zaman sırada ben de kumaşın esnekliğini size göstereyim. Şöyle esnekliğini, en esnek, boy esnek. Şöyle bir de dokusunu da yakından size göstereyim. Nereden bulacağım ben bu ipini şimdi? Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bu kumaşla neredeyse aklınıza gelecek her şeyi dikebilirsiniz. Astar da gerektirmez. Çok güzel böyle çan etekler, kloş etekler olur, elbiseler olur.
Çok güzel ceket, pantolon takımlar yapabilirsiniz. Ceket, pantolon, yelek takımlar yapabilirsiniz. Ben o sırada sana bir soru sorabilir miyim Filiz Hocam? Tabii ki. 52 beden pantolonda klasik paça genişliğini kaç yapabilirim sorar mısın? Cuma günkü pantolonu dikmek istiyorum bayrama. Yani arkadaşlar paça genişliğini tamamen kendi keyfinize ve zevkinize göre dikmeniz gerekiyor. Ben mesela cuma günkü pantolonda etek pantolon çalıştım. O yüzden paçasını da çok geniş yaptık. Tamamen etek pantolonsa yine oradaki ölçülerle yapabilirsiniz. Ama daha dar istiyorsanız 20 santimden aşağıya olmasın. Hani bir eşofman düşünün. Eşofmanın paçası 20 santim, 18-20 santimdir. Öyle düşünün. Yani bunlara bir ölçü veremiyorum. Çünkü benim verdiğim ölçü 20 veririm. Siz dikersiniz, size dar gelir. Zevkiniz, keyfiniz gibi olmaz. O yüzden lütfen mesela hoşunuza giden bir pantolonunuz varsa paça genişliği, hemen ölçün paçasını, aynısını uygulayın. Fermuar için paça telası da olur mu? Olur. Peki. Bu kumaş elektriklenme yapar mı zannetmiyorum. Yok, yapmaz. Eşofman için 2 iplik, 3 iplikler olur. Lakoslar olur. Haftaya ne dikeceğimi de hemen söylemek istiyorum. Haftaya çok güzel pamuk kumaşlarımız var, keten Pamuk keten. dokulu. Bu filamlı pamuk keten. Çok güzel. Bundan ne dikeceğim biliyor musunuz? Bahar geldi artık. Arkadaşlar şimdi artık İstanbul'a böyle bile geldi bahar. Desenli şeyler Evet. yapıyorlar. Çok güzel bir kumaş. Rengine de bayıldım. Bundan şöyle beli lastikli, eteği fırfırlı 2-3 kat bir yazlık elbise dikeceğim. Hem de sıfır kollu. Ben artık yaza girdim. Yazlıklara başladım. Yazlıkları dikeceğim. Eteğin 4 rengi var. 4 ya da 5 rengi var. Bundan bir de robalı elbise dikmiştik hatırlarsanız, bir renginden de. Çok tatlı durmuştu. Bundan da tam yazlık, baharlık, astar gerektirmeyen bir kumaş zaten. Efil efil, fırfırlı, akşamları kot ceketinizle, spor ayakkabınızla giyip çıkabileceğiniz tarzda kumaşlar bunlar. Onu belirteyim. Peki ben sorularımı soruyorum. Tamam. 38 beden, yani standart bir bedenseniz pantolon, tunic böyle bir takım için almanız gereken metre 3. Büyük bedenseniz 4 metre almanız gerekiyor. Overlock makineniz yoksa ev tipi makinenizle rahatlıkla dikebilirsiniz. Zigzag konumunda sürfüle yaparsınız overlock yerine. Bu kumaştan yağmurluk olur mu? Yani su geçirmez gibi bir özelliği yok. Klasik bir kumaş bu. Öyle bir özelliği yok ama hani trench coat gibi de istiyorsanız tabii ki değerlendirebilirsiniz. Kumaşımız double crepe. Bundan safari ceket çok güzel olur. Özellikle Evet. de indigo renginden. Evet, güzel olur. Ve dün diktiğimiz tunik taba renginden, kamel dediğimiz renk. Safari ceket harika olur. 260C gip elastiği diker mi? Diker. Lütfen gip elastiklerini mekiğe, masuraya sarmayın arkadaşlar. Kordonlama ayağıyla dikiyoruz. Bununla ilgili de bir videomuz var. Lütfen kordonlama ayağı kullanın. Mekiğin ayarlarını bozmayın. Evet, hemen. Tabii ki yani. Makasımı ver Uğurcuğum. Evet, ölçümü aldım. Hemen ortasını belirliyorum. Çok basit bir şekilde hemen patımızı dikeceğiz. Ne kadar şık durduğunu da siz de göreceksiniz. Orta çizgimi aldım. Pat dikerken korkmanıza gerek yok. Ve pat deyince ödümüz patlıyor. Korkmayalım arkadaşlar. Güzel güzel, rahat rahat dikelim. Tersine düzüne bakıyorum. Evet, burası düzü. Düzünü çevirdim. Patlarımı ikiye katlıyorum. Buradan 0 yerleştiriyorum. Ben şu an Filiz Hoca'yı bölmemek için sorularınızı sormuyorum ama atladığım olabilir çünkü çok yukarıda kaldı sorular.
Atladığım olursa tekrardan sorarsanız sevinirim. Esra Hanım şu an şey yazdı. Reşiteciğim öyle güzel çekim yapıyorsunuz ki her ayrıntıya hakim sayenizde. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Uğur güzel yapamıyor değil mi? Reşite ile Uğur'un arasını bozuyorum. O daha geniş açıdan çekiyor. Ben çok dibine giriyorum. Bunu da hemen dibinden yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir gün de safari ceket dikelim. İyi, değil mi? Çok güzel olur. Yayınlar YouTube kanalımızda kayıda geçiyor. Instagram'da kayıtta kalmıyorlar, YouTube'da. Uğur cetvelimi uzatır mısın canım? Şurada. Sağ ol tatlım. Evet, hemen şuraya bir düz çizgi çekiyorum. Bunu 1 santimden çizgimi alıyorum. Afrika'ya mı gidiyoruz hocam? Şöyle dikti. Oğlum ne diyorsun ya? Aklımı karıştırma dur. Şey demediniz mi hocam? Buraya kadar çiziyorum. Safari değil. Afrika'ya gideceğiz, evet. Afrika turuna katılacağım yazın. Reşide ile birlikte. Ceketimizi giyer gideriz. Evet, Reşite'yi de dikeceğim bir tane. İkimiz giyip gideceğiz. Evet arkadaşlar, düz çizgilerimi aldım 1'er santimden. Alta da işaretimi aldım buraya kadar. İkisini de dikiyorum. Peki, kordonlama ayağıyla dikerken masuraya normal ip mi takıyorsunuz? Evet. Seyredin videomuzu arkadaşlar. Kordonlama ayağıyla gip elastiği normal dikiş diker gibi çok rahat dikeceksiniz. Kumaşımız şu anda bayram özel kampanyasında metresi 59,90 kuruşa. 600 lira ve üzerinde yaptığınız alışverişlerinizde de kargonuz bizden size ücretsiz. Tüm tuhafiye malzemelerimizi, diğer kumaşlarımızın hepsini ve tabii ki dikiş makinalarımızı kumaşfırsatı.com'dan inceleyebilirsiniz. Pasport bayram kampanyamız devam ediyor. Evet. Onu da Bayram sen söyle hediyesiyle birlikte. Biliyorsunuz siyah makası hediye ediyoruz. buradaki makasımızı. Yanında 2 metre Çardak, siyah evet. albüm ve buradaki çardağımız. Bayram için kendinize ne diktiniz? Ben mi? Evet. Henüz kendime hiçbir şey dikemedim. Ne dikecek? Evdekilere dikmekten Reşte dün halimi gördü. Evet. Kendime envelop bir elbise kestim arkadaşlar. Onu dikeceğim. Bugün anneciğime bir elbise dikiyorum. O biterse eğer yetiştirebilirsem. Envelop elbise kestim kendime. Güzel böyle saten. Hocam benim pantolonumu da kesin. Viskon satenlerden. Uğur bayramlık pantolonunu getirdi. Paçalarını kısaltmamı istiyor. Ben de ücret istiyorum. Vermiyor. Cimri biraz Uğur biraz biliyor musunuz? Yani dedim dışarıda ne kadar yapıyorlarsa sana 2 katı. Çünkü özel dikim olacak Size yani. kahve ısmarlayayım hocam. Oruç oruç. Ramazan Ortalık Ramazan. şimdi değil ya. Peki bayramdan sonra o Bayramdan zaman. sonra. Tamam peki. Tamam peki tamam. Rüşveti kabul ettim açık açık canlı yayında görüyorsunuz. Evet. Şurada dikişi biraz taşırmışım. Hemen onu eşitliyorum. Boomer ceket dikimimiz var YouTube kanalımızda. Kumaş fırsatı Boomer ceketi yazdığınızda karşınıza çıkacak. Dikim videomuz. Yurt dışına gönderim yapıyoruz. Dünyanın her yerine gönderim yapıyoruz. Bunun için bize DM'den de WhatsApp'tan yazabilirsiniz tüm bilgileri almak için. Evet görüyorsunuz bakın bu şekilde diktim. Şuraya kadar keseceğim. Sonra şuradan itibaren de üçgen açacağım. Şöyle. Tamam hemen ortadan. Hiç korkmuyoruz. Makası vuruyoruz. Bu korkulacak bir şey bu arada. Yok kesinlikle korkulacak bir şey değil. Keseceğimiz yer belli. Neden korkalım ki? Sen oturduğun yerden korkmayabilirsin. Çok basit. İnsan buna biraz tedirgin. Bak şu harekete tedirgin olur. Hiç korkmayın arkadaşlar. Öğrenciler geliyor buraya. Yapılmış Nasıl hali. yapabiliriz diyorlar. Akşama tuniklerini, elbiselerini giyip gidiyorlar. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi hemen şöyle
türlü yapamadım. Yaparsınız. Bu hep Uğur'un laneti. Hocam bana laf diyorsunuz. Sonra kumaş elinde kalacak. Evet, hep sana laf söyleyince oluyor bunlar. Bak ben sana söyleyeyim. Evet, şöyle arkadaşlar. Şimdi oradan dikeceğim. Evet, şimdi önce overlock'unu çekeceğim. Sonra iğneleyip tekrar size göstereceğim. Kenar overlocklarını çekiyorum. Ondan sonra da zaten açıkçası yapacak pek bir şey kalmıyor. Ortasını böyle. Pasport makinede simge yerine kullanılıyor mu? Hayır. Kullanılmıyor. Pasport simgele simgeliyle kullanmanızı ve orijinal ürünler kullanmanızı rica ediyoruz. Bütün ayaklar, iğneler de web sitemizde ve mağazamızda mevcut. Mağazamızda İstanbul Seyrantepe Kağıthane ilçesinde. Kumlu kreplerimizde bu renk bir sarı olabilir Sibel Hanım. Bir kumlu krep yazmanızı rica edeceğim web sitemize arama bölümüne. Orada olma ihtimali var ya da direkt krep kategorimize girip renk filtrelemeden sarı rengi filtreleyebilirsiniz. Oradan karşınıza bütün sarılarımız çıkacaktır. Evet, şu şekilde üst üste getiriyorum. Eğer Instagram'daki yazılar sebebiyle görmekte zorlanıyorsanız YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube'da o şekilde değil çünkü. Evet. YouTube kanal adımız Kumaş Gördüğünüz Fırsatı. gibi patım hazır. Hemen burayı kaldırıyorum. Şu ucunu bakın şurada şunu da düzelteyim. Şuradan dibinden dikiyorum. Pasport makinenin iğnesi kendine özel. Hayır, bütün paf makinelerine aynı iğneyi kullanıyoruz. Mühim olan paf markaya paf marka, Evet. singere singer marka malzeme kullanmak. Bu mantıkla V yaka yapılabilir mi? V farklı bir şey ama V yaka. Evet. Bana dedi ki hocam çok kolaymış ya pat yapmak. Evet, çok kolay tabii ki. Ayrıca çok da şık duran bir. Zaten ayrıca çok güzel oldu. Elinize sağlık gibi yorumlar geliyor. Teşekkür ederim. Ben Siz çok de, konuşmamak adına. siz de dikin. Mesela pasportun iğne içeride konumu var. Farkındaysanız şimdi Filiz Hoca kolay döndürebilmek için, hata yapmamak için iğne içeride Evet. yaptı. Mesela bu pasportta otomatik olarak bir tuşla yapabileceğiniz bir şey. Basınca kendisi zaten Pasport içeride gerçekten duruyor. çok iyi bir ürün. Ve şu anda da hediyeleriyle de çok güzel. Yani 500 liralık bir hediyesi var yanında gelen. Çok da güzel. Eğer makine almayı düşünenler varsa kesinlikle Evet, patım tavsiye hazır ederiz. arkadaşlar. Filiz Şuraya Hoca da anlatınca 1, çok kolay 2, geliyor yazmış. 3. Kolay. Kolay. Gerçekten Evet, çok kolaymış. kolay. Bakın 1-2 deneme yapın. Tabii bizim canlı yayında şurası biraz şey oldu. Önemli değil. 1-2 tane bezde deneyin. Tunikte denemeyin. 1-2 tane çalışma bezinde deneyin. Öyle geçin arkadaşlar işinize. Patım hazır. Hemen arka parçamı alıyorum. Tersine düzüne bakıyorum. Evet. Düzü düzüne bakar vaziyette önce omuzları birleştiriyorum. Böyle dikiyor ve sonra overlocklanacak. Evet. Şimdi sorulara artık başlayabiliriz Reşit'e. Ben bir yandan hepsini söyleyeceğim. Ama atladığım varsa penye kumaşta boomer ceket gösterebilir misiniz diye sormuş bir Bumper izleyicim. var ama diktik. Onun Ben niye penyesi, boomer diyorum ya? Bumper. onun penyesi veya şeyi fark etmez. Aynısını uygulayabilirsiniz. Zeliha Hanım demiş ki ben de dikiyorum. Evde bayağı usta oldum. Dışarıya da yapıyorum artık. Oo, süper. Sizin paylaşımlarınızı hiç kaçırmıyorum. Elinize sağlık. Ne güzel. Harika. Özellikle böyle bir hani gelir kazanmaya Evet. da yardımcı olacak bir şey olduğunda bizim de bir faydamız olduğunda ben aşırı mutlu oluyorum. Ben bunu de çok duyduğumda. mutlu oluyorum. Gerçekten inanamazsınız. Yani uğraşmamıza değdiğini düşünüyorum ben. Verdiğimiz eğitimin. Umarım çok daha iyi şeyler kazanmanıza vesile oluruz.
Yallah. Pasport makine var. 11.500 lira. Yanında şu anda Film Hoca'nın kullandığı siyah makas hediye geliyor. Burada kullandığımız çardak hediye geliyor ve 2 metre siyah aerobin hediye geliyor. O da bayram hediyeli kampanyamız. Hemen kollarını takacağım. Yakasını daha sonra yapacağım. Kolları alıyorum. Düzüne bakıyorum. İkiye katlıyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette arkadaşlar. Hemen omuz başından şu şekilde sıfır yerleştiriyorum. Açıyorum. Kolumu eşitliyorum. Zaten kol çıtımı almıştım, şuraya görüyorsunuz. Ve dikiyorum. Allah'ım bir an dikmiyor mu dedim. Uğur, bayramda elimizi öpmeye gelecek misin? Öpelim yetmeyeyim hocam. Çınar Ali ile birlikte. Oo. Ay! Aa, ne olmuş canım? Uzakta olunca bayramlaşma olmuyor mu? Uzakta olunca bayram olmuyor mu? Sınav otobüsü sevmiyor. Aa, sen de arabaya bindir çocuğu. Allah Allah. Babası değil misin? Hemen diğer kolu da takıyorum. Covid'de anladık ki birbirimizi görmemiz gerekiyor. Maalesef bayramlarda bile bir araya gelemedik Covid'de. Çok üzücü ve acı bir şeydi. Rüya Hanım yazdı. Merhabalar Rüya Hanım. Teşekkür ederiz. Ne yazdı Rüya? Rüya. Ya o kadar gelsin yazdı. Hani Roya mı? Hı hı. He, canım benim. Roya, öpüyorum seni. Öğrencimizdi Roya, hatırlarsan. Evet, tabii. Benim de punch öğrencim. Ha, Sonra evet, senin dikiş evet. öğrencin. Pasport makinenin yanında hangi ayaklar geliyor? Çift iğne içinden çıkıyor mu? Hayır, çift iğne içinden çıkmıyor. Hangi ayaklar geliyor ama benim ezberimde değil. İçinde ayak gelmez arkadaşlar. Yani opsiyonel ayak çıkmıyor. İlik ayağı, Hepsinde sülfile çıkıyor. ayağı, standart baskı ayağı ve normal fermuar ayağı içinden çıkar. Onun dışında kıvırma, büzgü, nervür, gizli fermuar, bunların hepsi opsiyoneldir. Satın almanız gerekiyor. Tabii yedek iğne, yedek masura, onları saymadım bile, var içinde. Yayınlarımızın hepsini YouTube kanalımıza kaydediyoruz. Yayın bittikten 5 dakika sonra dilerseniz YouTube kanalımızdan yayınımızı izleyebilirsiniz. Kanal adımız Kumaş Fırsatı. Hatta eğer abone değilseniz de abone olmanızı tavsiye ederiz. Ve rica Instagram ederiz. sayfamızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bu bizim uğurlu sloganımız. Şu anda çardak setinin tam fiyatı maalesef ezberimde değil. Kumaşfırsatı.com arama bölümüne çardak yazarsanız karşınıza ürünümüz çıkacaktır. Tuhafiye kategorimizde ürünümüz. Evet, kolların da overlock'unu çektim. Şimdi Tamam. iğneliyorum. Tam koltuk altından. Yırtmacın ne kadar olacağına karar veriyoruz. Ne kadar istiyoruz. Elbisemin boyu 1.30. Yani bileğin bir 10 santim üst tarafında duracak bu pantolon. Hatta 5 santim, 10 santim kadar. Yani ona göre 65-70 santim bir yırtmaç payı verirseniz balların orta kısmına kadar denk gelecektir. O yüzden mezuramı rica ediyorum. Aldım.
Uğur da pek keyfine düşkün ha bugün. Vallahi bir görüyor musun? Ben Vallahi ayaktayım. ya. Çok yorgunum. Uğur bu ne hal Uğur? Evet arkadaşlar, yani şöyle hesaplayın mesela yırtmacı. Basen düşüklüğümüz var biliyorsunuz. Basen düşüklüğünden bir 10 santim daha aşağıya inin. Yani baseninizin altından başlasın yırtmaç. Koltuk altım mesela buradan ölçebilirim. Koltuk altım nereye denk geliyordu benim? Göğüs düşüklüğüme denk geliyordu. Şu şekilde şuradan da ölçebilirsiniz. Evet. Buradan bel düşüklüğüm bel düşüklüğüm 20 30 18 20 daha kaç yapıyor? 40 yapıyor. Evet. Yani şurada koltuk altından itibaren 45 santim aşağıdan 18'e 20 mi ekledin? yok ekstra ekledim kendi kafamdan. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi koltuk altından 40-45 santim indiğimizde zaten 60-65 santime denk geliyor burası da. Ben yani aşağıdan yukarıya 65 santimden yırtmacımı veriyorum. Reşte de biraz şok oldu. 18-20 daha nasıl 45 çıkar diye. Siz bulursunuz. Ben bulurum. Bilirsin. Sana bir soru. Yarasa kol düz elbise dikmişti hocam. Evet, çok da güzel olmuştu. Onun gibi bir modeli desenli kumaşla Tabii dikebilir ki, miyim? tabii ki dikebilirsiniz. Çok Lan da bizim de tatlı durur. sloganımız diyor düzü düzüne. Düzü düzüne, evet. Düzü düzüne birleştirdim koltuk altını arkadaşlar. Artık laflarımız yok. Sürpriz yastık ne demek? Ne yastık? Sürpriz yastık diye. Bilmiyorum. Onu ben de bilemedim. Ya bir tane yastık dikimimiz var YouTube kanalımızda. Nervür göstermiştin sanırım onda. Evet, kırlent. Bebe yastığından mı bahsediyor acaba? Yok. Ha, onu bilmiyorum. Süreyya Hanım tekrar bir açarsanız sürpriz yastığın nasıl bir şey olduğunu. Arkadaşlar ben gelin, çeyiz o işlerden o kadar uzağım ki mefruşat da uzun zamandır yapmadığım için affınıza sığınıyorum yani. Ayten Hanım demiş ki ben dikiş dikmesini biliyorum fakat kalıp çıkarmasını bilmiyorum. Yeni riga seti ve parşömen kağıdı aldım. Sizin kalıp çıkarma videolarınızı izleyip öğreneceğim inşallah. İnşallah. Çıkartın kalıbınızı. Hiç korkmayın. Aynı sıralamayı uygulayın. Sonra onunla aldığınız ucuz bir kumaştan hemen bir kesin dikin. Yakası, kolu ne olmuş önemli değil. Bir kesin dikin, üzerinize bir geçirin bakalım kalıbınız tam olmuş mu? Olduysa artık onunla ilerleyebilirsiniz. Evet, şimdi yırtmaç için bıraktığım yerden itibaren dikiyorum. Biraz geniş dikiyorum. Evet, yayınlarımızı YouTube kanalımıza kaydediyoruz. Kanal adımız Kumaş Fırsatı. Pınar Hanım demiş ki, dikişle uzaktan yakından alakam yoktu. Anneciğim tam bir ustaydı ama. Annem rahmetli olunca makinesini ben aldım. Anne yadigarı olsun diye. Sonra birden sizlerin sayfasını gördüm. Resmen dikiş dikiyorum artık. Ne güzel. Başınıza sağ olsun. Çok Mekan güzel. cennet olsun. Evet. Başınız sağ olsun. Annelerimizden bizim genlerimize bulaşan dikiş aşkı. Benim de annem çok dikerdi. Ben de dikiş dikmeye başlayana kadar böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Size söyleyeyim. Ben böyle bir anda başladım dikiş dikmeye. Ve aldı başını gitti. Öyle söyleyeyim. Tabii ki hani hocalık dönemimizde nakış kursu verirken de ben modelistlik dersleri aldım. Daha sonra dikiş dersleri aldım ama öyle çok fazla teferruatlı dikiş diken biri değildim. Çünkü biz makine eğitimleri, seminerler, nakış dersleri derken insan hep yaptığı işle meşguldür ya. Sonra birden dikiş dikmeye başladık ve içimde bir canavar olduğunu keşfettim dikişle ilgili.
Sadece eğer makası almak istiyorsanız kumaşfırsatı.com Kafiye makas kategorisine girmenizi rica edeceğim. Orada filtrelemede en çok satılanları tıklarsanız zaten ilk sıralarda çıkacak makasımız. Ya da bize DM'den WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Oradan da arkadaşlarım size ürün Makası linkini alın, yollarlar. aldırın arkadaşlar. Çok güzel bir makas. Fiyatı çok uygun bir makas. Benimki ufak boyu. Ağır makas taşıyamıyorum ben. Çok hafif bir makas bu. Göründüğü gibi metaldir ama hafif. Bunun farklı boyutları da var. 8, 9 Bu 8 inç sanırım. 10 inç var galiba. Rüzgar ayağı vesaire bütün ev tipi Singer makinesine uyar mı? Tabii uyar. Singer'inki Singer'e uyuyor. Singer'e uyar. Evet, Puff'ınki ayrıdır zaten. Evet, şimdi overlock'umu çekeceğim. Overlock'umu yırtmaç konumuna geldiğinde yırtmacımı açacağım şöyle. Yırtmacı böyle açarak burasının overlock'unu çekeceğim. Önce yırtmaçları çekeyim. Ben bir sonra göstereyim yakınlaşalım. Evet, şöyle şunu da biraz iteyim. Ay çok pardon. Çarpıştı. Evet, hep çarpışıyoruz reçeteyle. Reels çekerken de çok komiyiz. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Kıvırma ayağı her makinede ayrı mı acaba? Hayır. Singer'in bir tane, Puff'un bir tane vardır. Puff'ta bir milimetre farkı olan vardır, o kadar. Tabii bir de 9 milimetre olanlar var. Merhaba, kolay gelsin. 4 tiplik overlock makinesine tekrar dikişe gerek oluyormuş. Doğru mu acaba? Normal kumaşta gerekiyor tabii ki. Sadece elastik kumaşlarda gerekmez. Mesela bu kumaşta da likra var, esneklik var ama ben bunu 4 iplikte dikip bırakamam. Mutlaka dikiş geçmek zorundayım. Giydiğim gibi atar kumaş. Güzel bir soru geldi Hatice Hanım'dan. Diyor ki, hocam biz kol takarken büzgü alıp o büzgüyü yedirerek takıyorduk. Siz hiç büzgü almadan taktınız. Bu yöntem sadece bütünlük için mi geçerli yoksa bütün kolu Hiçbir kıyafetlerde? zaman büzgülü kol ayrı arkadaşlar. Büzgü yapmak istersek büzgü payı alıyoruz. YouTube kanalımızda yarasa kollu elbise dikimimiz var. Arkadaşlar o yarasa kolu mutlaka deneyin. Onun hatta ben aynı koldan deneyip altında kiloş bir elbise dikeceğim. Ona da bugün karar verdim. Çok şık duran bir kol modeli, öyle söyleyeyim. Bir tane öğrencim var. Ne diktiğini, ne giydiğini ben de çok anlamıyorum. Burada habire dikiyoruz. Ona da dikeceğim aynısını. Gigalay'da plastik önerisiniz aşağı. O kendini biliyor. Pardon işte. Rica ederim. Gigalay'da plastik önerisiniz aşağı. Ben ahşap kullanıyorum ama plastik de kullananlar memnun. Ahşap kullananlar da memnun. Demiş ki Hatice Hanım, hayır büzgü olmuyordu, o büzgüyü yediriyorduk biz demiş. Yok, biz öyle kesmiyoruz. Kolu birebir kestiğimizde yedirme payına ihtiyacımız yok zaten. Desene çekeyim. Ekranda telefonum gözüküyormuş da Uğur da bana onu. Bu Uğur ne zaman bırakacak reçeteyle uğraşmayı Dün acaba? aynı anda o YouTube'a video çekti. Ben Reels'ini çektim. Görmeliydiniz bu ikisini. Şimdi- En son dedim ki arkadaşlar hepimiz aynı firma için çalışıyoruz. Özellikle Uğur, bu Uğur var ya, bu Uğur. Reçeteyi istemiyor hiç.
klasik kollar için Açıktan geçerli. dikiyoruz. Biz tekstil yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bedenleri çekiyorum. Genelde dikkaların ölçüleri sabit oluyor. Fiyatları materyalinden kaynaklı bir fiyat farkı vardır. Set fiyatları daha ucuz, tek tek aldığınızda biraz daha belki fiyatlı oluyordur. Hepsi web sitemizde tuhafiye, teknik çizim gereçleri kategorimizde mevcut. Bir de overlock makinesini 4 ip mi kullanmak gerekir, 3 ip mi kullansak olur mu? Ben 4 ipliği sadece şu an benim bu boşta arkadaşlar kullanmıyorum. Filiz Hoca genelde hiç kullanmıyor. Evet, 4 ipliği sadece penye eşofmanlar falan diktiğimde kullanıyorum. Lacoste'lar, sivitler diktiğimde kullanıyorum. Onun dışında ben sadece 3 iplik kullanıyorum. Overlock makinesini ne zamanda bir yağlamak lazım? Her hafta yağlayın. Temizleyin güzelce her gün kullanıyorsanız. Güzelce temizledikten sonra. Zaten ben bakıyorum bazen. Hani temizlemiyorum işte kurstu, yayındı falan derken böyle bir oturamıyorum başına. 1 saat falan temizliyorum. Çünkü o kadar kirleniyor ki inanamazsınız. Şeyim düştü. Makine kendi sinyal veriyor zaten. İp kopartmaya başlıyor. Örgüyü farklı yapmaya başlıyor. İğne kırıyor ipi çekerek. Emin olun hepsi yağlamadığımız için. Alttan böyle tak tak sesler geliyor. Evet, hemen şimdi şöyle gösteriyorum neler yaptığımı. Bakın. Şuraya kadar şöyle açarak sülf overlock'umu çektim. Sonra da boydan boya çektim. Manşetlerimi dikeceğim. Altını da yine çok değişik katlayacağım. Bir de Hiç yakası var, kenar değil görünmeyecek. Yakasını da dikeceğim hemen. Ben böyle hafif geniş kolda yine aynı genişlikte manşeti çok şık buluyorum. Ve bu aralarda sık sık kullanmaya başladım. Kendim uzun kollu giymiyorum ama özellikle tesettürlü ablalarım var. Onlara diktim ve hep de manşetli diktim. Çok da şık durdu. Aynı şekilde pantolonların da altını geniş kıvırınca daha şık duruyor. İkili takımlarda diktiğim bir pantolon var. Onu göstereceğim size nasıl olduğunu. Moda tasarım programı yapıyor gibiyiz. Reşide dikiş programından çok. 2'ye katlıyorum. Şu şekilde. Hemen kolu alıyorum. Dikiş dikişe denk gelecek şekilde içine yerleştiriyorum. Şuradan bir iğne takıyorum ve dikiyorum. Şu anda birçok kampanyamız var ama en popüler olanlardan bahsedeyim. Şu anda kullandığımız kumaşımız krep kumaş, double krep kumaş. Çok çok güzel bir ürün. 5-6 tane rengi var. Metresi 59.90'a bayram kampanyamızda. Şimdi şu an bizim yaptığımız gibi tunik yaparsınız, elbise, etek yaparsınız. Hem en hem boy likralı, astar gerektirmez. Çok gerçekten her eve, her dolaba lazım. Çok güzel bir ürün bu. Bunun dışında bir de birçok makinede kampanyamız var ama hediyeli kampanya olarak Puff Passport da var. 11.500 lira. Şu anda Puff Passportumuz yanında 500 liralık hediyesiyle ekstra geliyor. O hediyeler neler? Filiz Hoca'nın burada kullandığı, canlı yayında kullandığı siyah makas, şurada gördüğünüz, burada görmüş olduğunuz çardak ve 2 metre siyah aerobin kumaş bizden size hediye olarak geliyor. İkisi de bayram kampanyamız. Bir gün duble paça pantolon diker misin? Dikeriz. Tabii ki dikeriz. Overlock makinesi yağlama videomuz Reels'larımızda ve YouTube kanalımızda mevcut. Biraz sadece Reels'larda aşağılarda kalıyor ama bu ara bir yeni overlock makinesi kampanyaya girdiğinde onunla ilgili çok detaylı böyle zaten videolar paylaşıyor olacağım.
Onlar da görürsünüz de ya da Manşetlerimi de şu şekilde diktim. aşağı Overlock'u inip sonra bakabilirsiniz. çekeceğim. Şimdi hemen yakasını yapıyoruz. Şu bir iğnemi çıkartayım. Nerede yaka parçam? Nerede hocam? Bilmiyorum ki. Bak elinde. O değil, hayır. Nerede yaka parçam? Yaka için bir parça kesmiştim. Atmışımdır kesin her zamanki gibi. Şurada. şöyle bir yığında Şurada. anladı. Hocam iyi gördünüz. Vallahi iyi tanıdım. Tanırım ben. Kestim malı. Anlamaz mıyım kestiğim malı ben? Şuradan ölçüyorum. Şöyle bir pay bırakarak. Kim yetiyor mu? Evet, yetiyor. Arkadaşlar direkt buraya şöyle 3-4 santim dışarıda bırakarak onu da içine kıvırarak düzü düzüne bakar vaziyette şuradan çevirip dikiyorum yakamı. Bu arada kurs kayıtlarımız devam ediyor. Mayıs kaydımız doldu. 3 Haziran ve 2 Haziran kaydınızı yaptırabilirsiniz Cuma veya da Cumartesi. Bizim kurslarımız yazın da devam ediyor. Kapatmıyoruz kurslarımızı. Hocam Medine ipeğinin metalleri nedir? Sayfada bulamadım. Polyester mi viskon mu? Polyester arkadaşlar. Polyester. Kreptir çünkü. Medine ipeği Mısır ipeği diye de geçiyor. Polyester tam bir ferace kumaşı. Ferace kumaşı deyince aklınıza ne geliyorsa tam olarak o şalda yaparsınız. Onunla da her şey yaparsınız. O fazlasıyla dökümlü bir kumaş. Burayı Dikresiz. kıvırmayı unutmuşum hemen burada. Çok çok güzel bir ürün. Gerçekten duruşu ipek gibi. Onu söyleyebilirim size. Kırışmaz, buruşmaz. Evet. Şöyle çeviriyorum. Şu köşesini biraz alayım. Çok kalın oldu. İnceltiyorum. Çeviriyorum arkadaşlar. Çıtlarımı atmadım. Çok pardon. Döndürmekte. Ben o sırada sana soru soruyorum. Overlock Tamam. makinesiyle makine dikişi aynı makinede mi? Hayır. Nasıl yani? Yani bir makina ya da dikiş makinesi overlock'ta yapar. Sülfile yapar arkadaşlar. Overlock makinesi değildir. Dikiş makineleri zikzak konumunda sülfile yaparlar. Şöyle bir yanılgı var. Maalesef makinacı arkadaşlarımız yapıyor bunu. Overlock yapar diye, overlock dikişleri var diye. Overlock dikişi var. Evet. Nasıl işte nervür dikişi var. Düz dikiş var, zikzak var. Overlock dikişi var. Yani overlock yapmaz. Sülfile konumunda, zikzak konumunda sülfile yapar. Ayrıca özel overlock görünümlü dikişler var. Hiçbir dikiş makinesi, ev tipi dikiş makinesi, sanayide dahil overlock yapmaz. Tüm dünyada bu böyledir. Hatta sanayiler biliyorsunuz zikzak ayrı yapar, düz dikiş ayrı yapar. Hepsi farklıdır onlarda. Overlock makinesi sadece overlock yapar. Overlock'ta bebe overlock'u yapar, büzgü yapar. Evet düz dikiş yapar diyen arkadaşlarımız da var. Overlock'umuz 2 iplikte düz dikiş yapar. Düz diker yani. Üstten tek düz dikiş görürsünüz. Ama şuradan diker sadece. Şuradan. Kesme olayını iptal ettiğiniz için kesseniz bile keser dibinden diker. Sadece bunu yapar size düz dikişte de. Kenar kıvırmadan ya da bıçağı iptal edeceksiniz. Dibinden sıfırdan 2'ye katlayıp dikeceksiniz. Yani bu da sizi dikiş olarak tatmin etmeyecek bir dikiştir. Karyoka dediğimiz bir de dikiş yapar overlock makineleri. Karyoka nedir? Hani sweatshirtlerin şu önlerinde süsleme overlockları vardır. Görmüşsünüzdür hepiniz çocuklarda falan özellikle. O da karyoka dikişidir. Bunları yapar.
Evet, kestik fazlalıklarımızı. Şöyle. Ki makine Overlock makine değildir arkadaşlar. Overlock çeker. Yani dikiş makinesi olarak görmeyin kesinlikle overlock. Az önce bir bayan sormuştu ya, overlock makinesi aldım mı, dikiş makinesi de almam gerekir mi diye, galiba öyle bir soruydu. Hani o overlock makinesi sadece temizleme içindir. ya uzun vadede sürekli dikiş yapıyorsanız overlock makinesi hayat kurtarıyor. Yani temiz dikiş için. Ben overlocksuz dikiş dikemiyorum yani. Hani giyemiyorum artık, öyle söyleyeyim. Bizim makinelerimiz dikmiyor diye. Çok Diker, zor nasıl işler. dikmez? Olur mu? Diker. 8-9 numaralı iğne kullanın. İp ayarınızı gevşetin azıcık. Altına toplamayacak şekilde lütfen. Kampanyadan faydalanmak için en son hangi tarihte sipariş etmem gerekiyor demiş indirimli kumaşlar hakkında. Şu andaki Filiz Hoca'nın kullandığı kumaş double crepe'ten bahsediyorsak eğer bayram sonuna kadar kampanyası var. Sonra belki uzatılabilir ama şu anda bayram sonuna kadar kampanyası var. Sanırım son günü yani pazartesi olsa gerek. Web sitemize zaten sayacı dönüyor. Sayacı göreceksiniz. İndirimli olan her kumaşımızın ya da her ürünümüzün. Arkadaşlar verin siparişinizi. Zaten bayramdan sonra gelecek. Evet, zaten bugün itibariyle sipariş veren Yani herkes firmamız bayramdan kapanıyor sonra bugün. gelecek. Yarın Arefe olduğu için kapalıyız. Zaten kargoları da kapatacaklar. Sonrasında zaten bayram olduğu için herkes bayram izninde olacak. Ay, kumaşı da kestim. Evet, yakamı da şu şekilde diktim. Görüyorsunuz. Yaka kumaşı verevden kesilmesi gerekmiyor mu yazmış. Verevden kestik. Normalde yapmadığım bir şey. Genelde düzden keserim biliyorsunuz. Ama bunu verevden kestim. Evet. Türkiye'nin her yerine kargo ücretimiz 36,5 lira. Evet, şimdi bunu şöyle kıvıracağım kadar çeviriyorum. 1 santimden şöyle çeviriyorum. Hemen şu ucunu alayım. Ambulans geçiyor. Ay itfaiye geçiyor. Hayır. Şu ucunu aldım. Bakın. Şöyle. Ucu da temiz görünecek bu şekilde. İnşallah kötü bir durum yoktur. İnşallah. İnşallah. Evet, şöyle indiriyorum. Önce Bu kumaşımızın yırtmacı. siyah rengi yok maalesef. Önce yırtmaç. Bu kumaştan ferace dikilir mi? Dikilir. Aslında tam feracelik kumaş bu. Ya mevsimlik ferace. Ferace, abaya, hani cilbap diyor ya bayanlar. Çok güzel cilbap dikilir bundan. Bakın, yırtmaç olan kısma kadar geldim. Ama Suna Hanım eğer Medine ipeğini sorarsa Medine ipeğinin siyah var tabi. Evet, şöyle döndüm düz olarak. Bir iki gidiş yaptım. Evet. Dikiş diktikten sonra kesiyorsunuz, düğümlemiyor musunuz? Hayır, düğümlemiyorum. Çünkü ileri geri dikiş yapıyorum zaten arkadaşlar. Biz lokasyon olarak itfaiye istasyonuna çok yakınız. O yüzden bazen itfaiye geçebiliyoruz ama daha demin de öyle bir sesti. Mağazaya gelsek sizi görme şansınız, acaba kimi soruyorsunuz? Beni mi, Uğur'u mu, Filiz Hoca'yı mı? Filiz Hoca'ya denk gelebilirsiniz. İhtimal dahilinde olabilir. Her zaman olmuyor burada ama olabilir. Ama buradaysa da hep dersi olmuş oluyor. Yani ben hani Ya da canlı yayın için gelmiş Evet. oluyor zaten. öğrenciler Öğrencileri varken oluyor yani. gelenlerle de çok ilgilenemiyorum açıkçası. Ama görüyoruz tabii, var ziyaretçilerimiz.
Ha, bu sorunun cevabı bende yok. Belki sen ezberindedir. 70'e 110 bebek yatağı için nevresim kaç metre kumaştan? 3,5 metre. Biliyormuş. Seni görmek istiyorlarmış. Bizi değilmiş. Sarmalar, dolmalar gelecekse gelin yani. Bazen beni de burada göreceksiniz. Boş boş Dolma geliyorsunuz. gibi. Hemen sesinden tanıyorlar. İşte sensin mi diyorlar. Bazısı zaten beni de tanıyor videolardan. Yırtmacı istediğiniz ölçüde ayarlayabilir Tabii, miyiz? kesinlikle. İstediğiniz boyda ayarlarsınız. Hatta omuzları falan diktikten sonra üstünüze geçirin. Dikmeden bedeni öyle de ayarlayabilirsiniz. Bakın yırtmacı şu şekilde diktim, görüyorsunuz. Şimdi hemen diğer tarafında uçlarını yapacağım. Sonra altını dikeceğim. Ve sonra da Bitiyor. bitiyor. Gülben Hanım 3 metre dedi bebek yatağı için. 3 metre alsın o zaman. Ha? Yok, cevabı duyamamış. Ha, 3,5 metre. Ha, 3,5 mu dedi? Şöyle hesaplayın. Her zaman 20-25 santim bir kenar kıvırma payı çarşaflarda. Yastığı 2 katı hesaplayın. Kenardan da şey çıkıyor zaten. Çarşaf mutlaka 3 metre olur arkadaşlar. Pardon, 1,5 metre. Evet. Şurayı da kenarını yapıyorum. Uğur, sen kime işaretler çakıp duruyorsun ya? Sen niye taciz ediyorsun bizim programımızı? Sağ ol. Evet. Şimdi buradan da yırtmacımı dikiyorum. Şöyle güzelce bakın çevirdim, düzelttim. Etek bel kemerine hangi tele konur? Kağıt tela kullanabilirsiniz. Ben bez tela kullanıyorum çok sert durmasın diye. Şimdi altını dikiyorum hemen. Kıvırdığım pay belli. Ben her zaman overlock'tan dikerim. Overlock'un üstünden dikerim. Üçü de overlock kıvrılmasın diye. Evet. Uğur, Ben mi? bitti. Ne düşünüyorsun? Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Özlem Hanım demiş ki sarmalar dolmalar hak ediyorsunuz. Valla fazlasıyla hakkınız çok. Teşekkür ederim. O zaman bekliyorum.
Yaza bomba gibi gireriz Bayram artık. geldi hocam, herkes olmasının baklavasını yapmıştı. Tabii yapmış. Dalgıç kumaş kaba durur mu? Dökümü var mı? Filiz Hoca'nın üzerindeki dalgıç kumaş tam olarak böyle duruyor. Dalgıç yerine bu double crep'leri de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Çok da ciddi de şu an aralarında Evet. bir fiyatta farkı var tabii, bunlar çok ciddi bir indirimde oldu. Uğur bitti. Hocam tebrik Ay ederim. yoruldum ama ben ya. Tam bir saat gibi. Aa iyi. Bugün biraz geç başladık. O da geri döndük yani. Evet, haftaya bundan kendime çok güzel böyle sıfır kollu, beli lastikli, böyle büzgü 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 tam yazlık bir elbise dikeceğim arkadaşlar. Öbür hafta da giyip geleceğim. Öbür hafta giymeyeyim, sonra her hafta aynı kıyafetle oluyormuş gibi oluyorum. Ay bir de benim böyle bir derdim var arkadaşlar. Allah kimseye böyle dert vermesin. Ne yapayım Uğur? Bu da bir dert ama. Aman hocam, sizin kıyafetiniz de yoksa. Evet. Şimdi evet arkadaşlar, Bayağı gördüğünüz elbise gibi. de sayılır yani. Tabii tabii. Yani yırtmacı biraz daha Elbise için düşürsen- yırtmaç olmazsa eteği dar Reşide. Ha. Yürüyemez. Yani çünkü dar indik biz. Derindik. Anladım. Ama mesela bunu böyle viskon pamuk bir kumaştan hayal et. Yani Böyle yazlık incecik elbise yazlık. olarak da çok güzel Aynen, giyebilirler. Çok güzel giyilir yazlık elbise. Evet. Şu koca sarı şeyi şuradan alayım. Şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar, manşetlerimiz gördüğünüz gibi, yırtmacımız ve elbisemiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden tekrardan bir şey var. Casper dolaşıyor da ortalıkta. Dikkatimizi dağıtıyor. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Daha nice bayramlara kavuşmak ümidiyle diliyorum. Ben ve Kumaş Fırsatı ailesi olarak bayramınızı kutluyoruz. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Uğur, Reşide, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Herkese iyi bayramlar. diyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.